Vajina estetiği operasyonu oldunuz. Ne demek? Yani vajinada bir daraltma cerrahisi oldunuz. Eğer daraltma cerrahisi derinse, yani kombine cerrahilerde varsa beraberinde idrar kaçırma, büyük abdest, fıtıklaşması, rahim sarkması gibi. 6-8 hafta cinsel ilişki yasak. Cinsel ilişkiye hekiminiz size izin verdiği andan itibaren ilk ilişkide illaki ağrınız, acınız olacaktır. Ama bunu yönetilebilir bir ağrı ve acıdır. Çünkü dokular henüz esnememiş, dikişler oturmamış ve vajina formuna, normal formuna alışmak için bir süreye ihtiyaç duymakta. İlk birkaç ilişkide mutlaka kayganlaştırıcı kullanın. Bu ağrı ve acının daha iyi tolere edilmesini sağlar. Ön sevişme yapmadan, yani uzun eşinizle sevişmeden penisi vajinaya içine almaya çalışmayın. Bu noktada bunu yaparsanız olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Bu nedenle de ön sevişme uzun, kayganlaştırıcı kullanılmış cinsel birliktelikleri yaşayacaksınız. Vajina estetiği operasyonu oldunuz. Ardından gelen 3 aylık dönemde vajina tabanında daha dikişler olduğu için ve biz bu dikişlerin emilebilirlik süresi 3 ile 6 ay arasında değişmekte. Dokular daha sıkı, daha sert olacaktır. Bir süre sonra, 6. ayın sonrasında bu dokular kendini bırakacak, oturacak ve vajina yeni formunu alacaktır. O nedenle de vajina estetiği cerrahisi sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkilerde yaşadığınız zorluk geçici olduğunu bilmelisiniz. İlk birkaç ilişkiniz ağrılı ve acılı olabilir. Ama bunu şuna benzetebilirsiniz. İlk evlendiğiniz zaman, ilk birlikteliklerinizde, yani kızlık ilk açıldığı zamanlardaki ilişkileriniz nasıl hafif acılı ve ağrılıysa bunun gibi, bundan daha fazlası değil. Ve çoğunlukla kayganlaştırıcıyla birçok çift bunu kolaylıkla aşmakta, uzun süre yayılmamakta. İlk birkaç ilişki. O nedenle de bu ameliyat olmayı düşünüyorsanız bu acıdan korkmanıza gerek yok. Eşinizle beraber oldunuz ve hekiminiz size müsaade etti. Her gün birlikte olmalı mısınız? İstiyorsanız olabilirsiniz. Ama biz uzmanlar haftada 2 gün, 3 gün cinsel ilişkinin yeterli olduğunu düşünmekteyiz. Vajina daraltma operasyonları için başvuran bazı hastalarım oluyor. Ve bunu bana, hocam eşimden gizli olacağım, onun haberi olmadan gelip ameliyat olacağım. Lütfen bu konuda bana yardımcı olur musunuz diyorlar. Birincisi, benim penceremden, cinsel partneriniz, eşiniz ve bunu onundan saklamanız doğru değil. İkincisi, 6-8 hafta süreli size yasak koyacağız. Nasıl kaçacaksınız? Düzenli giden bir yaşam varken. Üçüncüsü, eşinizle beraber olduğunuzda eşiniz bunu anlayacak. Çünkü önceden hissedemediği, kaybolduğu vajinada penisini daha rahat hissedecek. Penisinin vajina tarafından sarıldığını hissedecek. Yani saklamanız mümkün değil. Bu nedenle de çiftler birlikte tedaviye başvurmanızı öneriyorum. İç dudak estetiğine gelecek olursak, yani İç dudakların küçültülmesi cerrahisine. İç dudak cerrahisi olduğunuzda söylemediğiniz sürece evlendiğinizde ne eşiniz ne de hekim bunu anlaması mümkün değil. Çünkü iç dudak estetiğinde kullandığımız dikişler çok ince, bir hafta içinde tamamen emilen ve ardından iz bırakmadan iyileşen dikişler. Bu nedenle de eğer bir genç kızsanız, iç dudaklarınızdan memnun değilseniz, sizde sıkıntı oluşturuyorsa, yani büyüklüğüyle, görselliğiyle sıkıntı oluşturuyorsa, katlantılar yapıp sık mantar enfeksiyonu, vajinal enfeksiyon geçirmenize, idrar yolu enfeksiyonu geçirmenize sebep oluyorsa, iç çamaşırınızın arasına girip sizi rahatsız ediyorsa, çeşitli kıyafetleri, tayt gibi, kot pantolon gibi, bikini gibi giymenize mani oluyorsa, hatta bazı sporları yapmanıza mani oluyorsa o nedenle de ameliyat olmayı düşünebilirsiniz. Çünkü bunu siz söylemedikçe ne partneriniz ne de bir başkası anlaması mümkün değil.